Arkadaşlar merhaba. TS100 akıllı havyanın en detaylı inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda TS100'ün her şeyini en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğim gibi lehim ekipmanları yani havyalar, üçüncü eller, lehim seçimi, lehim pompası gibi diğer ürünler hakkında da pratik bilgiler vereceğim. Hemen başlıyoruz. Bu video PCBWay tarafından desteklendi. PCB ihtiyacın mı var? PCBWay.com'a Gerber dosyanı yükle, PCB dizgi hizmetini seç, kartın hazır olarak ücretsiz kargo ile sana gelsin. Muhtemelen havya deyince aklınıza şöyle şeyler geliyor olabilir. Bu gayet normaldir de insanlar genellikle bu tip havyalar kullanır ya da biraz daha profesyonel versiyon olanları var. Onlardan kullanır ama genellikle uçları bunlara benzer. Bu havyaları da zamanında ben güzel kullandım. Ucuz bir havya. Fena değil, iş görebiliyor. Şu ısı ayarlama özelliği var. Bu da fena değil ama uç değiştirmekten bıktım ve ucunu zor bulabiliyorum piyasadan. Bu havya biraz berbat bir havyaydı. Bunu plastikleri delerken kullanmaya başladım. Ucundan da göreceğiniz gibi. USB ile çalışan bir havya. Bazen işte drone uçurduğumuz zaman bir şeyler lehimlememiz gerekebiliyor ya da arabamın ses sisteminde diyelim bir kablo koptu. USB ile çalışması pratik, fena değil. Yani USB anlamında iş görebiliyor ama bunların hiçbiri uzun süreli bir üretim yaparken, bir şeyler tamir ederken ya da benim gibi bir şeyler geliştirirken kullanabileceğiniz havyalar değil. Şimdi onun yerine havyaya yeni bir soluk kazandıran bu TS100'e geçeceğim. TS100 akıllı bir havya, açık kaynak kodlu programlanabilir bir havya. Yani bütün bu cümleler bir arada nasıl bulunuyor diye düşünecek olursanız birazdan bu havyayı dibine kadar, sapına kadar inceleyeceğim. İçini açacağım, parçalayacağım, şemalarını göstereceğim, kodlarını göstereceğim. Bu benim bir süredir kullandığım havya. Memnun kaldığım için bir de videosunu çekmek istedim. Şimdi kutusunu açalım. Bu hiç açılmamış bir kutu. İki havyayı birden gösterme isteğim şundan doğuyor arkadaşlar. Bu havya benim güncellemiş olduğum havya. İçinde yeni bir yazılım var. Bu da muhtemelen eski yazılımla geldi. Şimdi kutudan öncelikle kullanım kılavuzu çıkıyor. Önemli güvenlik uyarıları, talimatları var burada. Birazdan bunların hepsine değineceğim. Bunu koydum. Bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu da biraz öncekinin biraz daha detaylı hali. Burada başka bir şey yok. Onun dışında havyamızın ucu var. Allen anahtarı var. 2 tane vida var. Bunlar yedek vida. Üzerinde vidalar zaten var. Bunları birleştirdiğimiz zaman havyamız çalışır hale geliyor. Bu birleştirme işi de gayet kolay. Buradaki vidayı gevşetiyorum. Havya ucu değiştirme işlemini kesinlikle havyamız elektriğe bağlı değilken yapmak zorundayız. Çünkü bunu takarken kısa devre olabiliyormuş. Ben bu şekilde denemedim ama uyarıların içerisinde bunlardan da vardı. Bu da vardı. Vidayı sıktığım zaman havyamız çalışır halde. Dediğim gibi bu 2 tane vida yedek. Bunlarla da bir işim yok. Bununla da bir işim yok. Şimdi havyayı kısaca bir görünen haliyle inceleyelim. Havyamız laptop adaptörleriyle çalışıyor. Ayrıca bir adaptör alabileceğimiz gibi yani kutudan çıkmıyor. Kendi evimizdeki laptop adaptörlerinden bir tanesini kullanabiliriz. Ben mesela şöyle arızalı bir adaptör vardı. Şurası kopuk. Bunu tekrar lehimledim ve kullanmaya başladım. 19 volt 4.7 amperlik bir havya adaptör. Ucu da bizim havyamıza olacak şekilde. Bunların bütün detaylı bilgileri vereceğim. Hangi tip uçlarla çalışıyor, ne kadarlık bir akım hangi voltajlarda çalışıyor, onlara birazdan geçeceğiz. Bunun dışında 2 tane burada tuşumuz var. A ve B yazıyor. Küçük bir ekranımız var 96'ya 16 ve burada da toprak hattına bağlamak için yine bir aynı allen anahtarıyla sökülen bir vida var.
Güç verir vermez versiyon 2.18 yazdı ve bu tuşa basın yazıyor. Bu tuşa bastığım an 25-26 diye yükselmeye başlıyor sıcaklık. Bu Havya'nın en sevdiğim yanlarından bir tanesi çok hızlı bir şekilde hazır hale geliyor olması. Yani diğer Havya'larda, biraz önce gördüğünüz Havya'larda benim birkaç dakika beklemem gerekiyordu. Sağlıklı bir lehim yapabilmek için. Bunda yaklaşık 10-12 saniye civarı. Tabi verdiğimiz elektriğe göre de değişiyor. 12 volt, 24 volt. 24 volt verirsek çok daha hızlı hazır hale geliyor. 12 volt verirsek biraz daha yavaş. Biraz daha yavaş derken onları da göstereceğim kaç saniyede olduğunu. Hızlı bir şekilde hazır hale geldi. Bu tuşlardan herhangi birine uzun basarsak bu sıcaklığı artırıp azaltmamıza olanak sağlıyor. Bunu birer derece de artırabiliriz. 10'ar derece artırabiliriz. Bunların ayarları var. Onları da birazdan göstereceğim. Mesela ben genellikle 350 derecede kullanıyorum. 350 dereceye getirip bırakırsam Havya hemen 350 dereceye çıkmaya başlıyor. Ve kısa bir sürede 350 dereceye geliyor. Bu Havya'nın şimdi hemen bilgisayarımıza geçelim. Bilgisayarda ayarlarına bakalım. Şimdi Havya'mızı micro USB kablosuyla bilgisayara bağlıyoruz. Bilgisayar burada Mac, Windows, Linux fark etmez. Buna bağlar bağlamaz burada config yazıyor. Yani ayar moduna geçtim demek gibi bir şey diye düşünebiliriz. Bu saatten sonra bilgisayarımıza bakalım. Bilgisayarımızda bir çıkarılabilir disk olarak görüyor bilgisayarımız Havya'yı ve içerisinde config.txt isminde text dosyası var. Bu text dosyasını açtığımız zaman içerisinde çok kısa ayarlar var. Bu ayarları buradan yapabileceğimiz gibi birazdan göstereceğim yöntemle Havya'mızı güncelledikten sonra Havya'mız üzerinden de yapıyor olabileceğiz. Ama şu an Havya'mızda böyle bir özellik yok. Güncelledikten sonra olacak. Burada 100 ve 400 derece arasında ısınabiliyormuş. Bu standby temperature. Yani Havya'mızı kullanmadığımız zaman düşmesini istediğimiz sıcaklık. Ben bunu genellikle 150 derece 200 derece arası kullanıyorum. Yani Havya'mız belli bir süre kullanılmazsa bu dereceye düşsün, enerji tasarrufu sağlasın diye. Wake up temperature ise o da %400 derece arasına ayarlanıyor. Burada default olarak 300 dereceye vermiş. Ben bunu 350 derece civarı kullanıyorum genellikle. Bu da Havya'mıza elektrik verdiğimiz an Havya'mızın kaç dereceye yükseleceği. Sleep time 180 bu saniye cinsinden şu aralıkta çalışıyormuş. 180 saniye Havya'mızı kullanmazsak, ki kullanmadığımızı Havya'nın nasıl anladığını birazdan Havya'nın içini sökünce göstereceğim. 180 saniye Havya'mızı kullanmazsak Havya'mız biraz önceki şu dereceye düşüyormuş. Bu da idle time 360 saniye hiç kullanmazsak Havya kendini tamamen kapatıyor. Temperature step yani sıcaklığı kaçar kaçar artırmasını istiyoruz. Biraz önce göstermiştim, 300'den 350'ye çıkarmıştık, onar artmıştı. Off voltage bu mükemmel bir özellik. 10 derece ayarlı şu an, 10 derecenin altına düşerse Havya kendini kapatıyor. Şimdi bunun güzelliği şurada. Ben mesela drone ya da model uçak uçurmaya gittiğim zaman Havya'mı kullanacağım ve lityum polimer batarya kullanacağım. Diyelim 3S batarya kullanacağım. 3S bataryamı eğer 9 voltun altına düşürürsem ben bu batarya tekrar düzelemeyecek hasar alabiliyor. Lityum polimer bataryalarda böyle bir hasar oluşma durumu oluyor. O yüzden 10 volt burada 3S pil kullanan birisi için gerçekten çok önemli. Eğer 4S kullanıyorsa bunu işte 13 volt 14 volt civarına ayarlayabilir. Bu bence çok iyi düşünülmüş bir özellik. Bunun dışındaki özellikler bu Fahrenheit ya da Celsius olarak ayarlamak için 0 Celsius 1 Fahrenheit, hand 0 sağ el, left sol el. Bu da bence çok güzel bir özellik. Çünkü sol elle bu Havya'yı tutan birisi yazıları ters okuyacak. Eğer sol el modunu almazsa ters görmek zorundaydı. Sol el modu sayesinde de sol eline alan insanlar yazıları düz bir şekilde okuyabilecek. Ben buradaki değişiklikleri yapıp kaydet tuşuna basarsam Havya'm artık bu özelliklerle çalışmaya başlayacak. Ama şimdi ben size bu Havya'nın nasıl güncellendiğini göstereceğim. Bunun için tekrar tripoduma takıyorum kameramı. Şimdi Havya'yı tekrar söküyorum. Config yazıyor hala. Söktükten sonra A butonuna basılıyken tekrar takıyorum. Bu sefer DFU modunda açıldı Havya'mız. DFU modu programlama modu gibi düşünebiliriz. İçerisine birazdan size, bu arada açıklamalar kısmına bakarsanız bu linklerin işte indirme dosyalarının tamamının linkini, hatta ürünün linkini de bulabileceğiniz açıklamaları ekleyeceğim.
firmware dosyasını açıklamalar kısmındaki linkten indirdik. DFU modda Havya'mızı açtık. Şu an bilgisayarımız Havya'yı bir harici disk olarak görüyor. Bu şekilde bir harici disk olarak görüyor. Şimdi indirdiğimiz dosya burada, ismi sonu hex ile biten ts100 ile başlayan bir dosya. Bu dosyayı tutup direkt diskimizin içine bu şekilde bırakıyoruz. Bırakır bırakmaz kopyalama işlemi bittikten sonra Havya'mız kendisini kapatıyor, diski çıkarıyor. Bu Windows'ta da aynı, Linux'ta da aynı bu işlem. Ekranımız bu şekilde gözüküyor. Biz şimdi Havya'mızı söküp tekrar takarsak elektriği, yeni modda açıldı şu an. Biraz önce görmediğimiz bir menü görmeye başladık. Hatta ben de bu firmware'ı, şu diğer Havya'mda bu yok. Daha değişik bir firmware denedim şu an. Ben de ilk defa görüyorum. Şimdi tekrar tripodumu takıp elime alıp ben de inceleyeyim. Şimdi sağdaki ayarlar demek istiyor. Soldaki de herhalde Havya'yı ısıtmak için demek istiyor. Öyle anlıyorum. Ayarlar kısmına girelim. Power source Türkçe, evet, güç kaynağı yazıyor. Kesim gerilimini ayar. Türkçesi biraz bozuk olsa da burada bir Türkçe firmware buldum biraz önce. Onun da linkini paylaşacağım. Diğerine yüklediğim İngilizce olan firmware'i de paylaşacağım. Bakalım. Soldering settings. Bazıları İngilizce, bazıları Türkçe tabi. Yani tam da Türkçe diyemem buna. User interface demiş. Uzun basalım. DC low, yani şu an güç yok diyor. Şöyle yapalım. Biz bunu normal adaptörümüze takıp deneyelim en iyisi. Bastım. Hızlı bir şekilde artıyor. Bir önceki firmware'de onar artıyordu. Böyle biraz daha heyecanlı olmuş. Biraz önce text dosyasında yapmış olduğumuz bütün ayarlamaları bu menüden artık yapabiliyoruz. Sıcaklık Celsius mu olsun, Fahrenheit mi olsun? Biraz önce sol el sağ el dediğim özellik buydu. Burada otomatik özelliği de gelmiş bir de. Yani sağ el sol eli de otomatik olarak kendisi tespit edebiliyor. Cool down blink. User interface. Advanced. Idle screen. Bir de sıcaklık kalibrasyonu özelliği gelmiş. Bunu da şöyle yapabiliriz aslında. Bir ölçümüne güvendiğimiz bir sıcaklık ölçerimiz varsa bununla kalibre edebiliriz aslında. Benim için şu an o kadar acil bir şey değil. Giriş voltajını kalibre et diyor. Bu da yeni gelmiş bu özellik. Bunun gibi bazı özellikler gelmiş. Şimdi bu özellikleri de bir kenara bırakalım. Bu Havya'nın içini açıp içinde neler var, çok şaşıracağınız şeyler var. Onları göstereceğim. Kutunun içinden çıkan allen anahtarıyla da sökebiliriz. Bununla da sökebiliriz. Ben bu biraz daha pratik, videoda hızlı şekilde sökeyim diye bunu kullanacağım. Vidayı kenara ayıralım. Fazla sıcak değil ama hafif bir sıcak. Bunu da söktük. Şimdi şu arkasında bir vida daha var. Oldukça hafif bir Havya. Özellikle Havya'nın ucunu çıkarınca böyle bir kalem tutuyormuşsunuz gibi bir his veriyor. O kadar hafif. Evet. Sonunda içi açıldı Havya'nın. Şimdi burayı bence biraz sizi meraklandıracak. Biraz daha yakın çekim yapacağım. O zaman daha iyi göreceğiz. Şimdi soldan itibaren bakalım. Burası bizim güç girişimizdi. Buraya geldiğimizde STM32F103'ü görüyoruz. Burada gördüğümüz bütün bu denetleyiciler, bu mikro denetleyici, bu geliştirme kartları STM32F103 ile çalışıyor. Yani bu bizim aşina olduğumuz makerların, yazılımla uğraşan, elektronikle uğraşan insanların aşina olduğu bir çip. Bunun hemen yanına geldiğimizde ise burada bir küçük gyroskop var.
Bu cay, daha doğrusu ivme ölçer var. Bu ivme ölçer bizim havyayı kaç saniyedir kullandığımızı, hangi açıda tuttuğumuzu, işte hareket edip ettirmediğimizi bu işlemcinin anlaması için buradan faydalanıyor. Bu ivme ölçer bu işe yarıyor. Yani 180 saniye kullanılmadığında gücü azalt kodunu bu ikisi beraber çalıştırıyor. Hemen bunu sökelim şimdi. Burayı söktüğümüzde soketle bağlanmış zaten bu. Bu soketimiz de şu şekilde. Burayı söktüğümüzde ne görüyoruz? Burada çok güçlü bir MOSFET görüyoruz. Bu MOSFET buradan gelen elektriğin havyanın ucuna iletilmesini sağlıyor. Bunun dışında başka neler var bakalım içine. Burada bir buck converter var. 3.3 volta düşürüyor. Yani STM32'nin ve diğer işte ekran gibi diğer parçaların çalışmasına olanak sağlamak için elektriği 3.3 volt değerine düşürüyor. Buradaki diğer komponentler de bu entegreye yardımcı oluyor. Arkasında ekran var, buton var. Hani onları sökmeye çok değer mi bilmiyorum. Çok merak ediyorsanız yine söyleyin. Söker fotoğrafını atarım merak eden arkadaşlara. Şimdi bilgisayardan bir bakalım bu şematik nasılmış. Çok hızlı bir şekilde ona baktıktan sonra diğer havya ekipmanları ve bu havyanın nasıl kullanıldığına geçelim. STM32'miz burada. Biraz önce havyanın içini açıp göstermiştim. Orada bir küçük ivme ölçer var demiştim. O ivme ölçerimiz bu. Şunlar soketler gördüğümüz. Burası ekran bağlantıları. Buck converter yani voltaj regülatörü burada. Havyanın ucu vesairesi burada. Yani biz bu şemaya bakarak aslında bunun bir benzerini yapabiliriz. Daha gelişmişini yapabiliriz. Ek özellikler ekleyebiliriz ya da programlayacaksak bu şematikten faydalanabiliriz. Bunun dışında açık kaynak kodları var demiştim. Açık kaynak kodları da burada. Logosu, kütüphaneleri. Şuradan bakalım mesela. Burada kütüphaneleri, bütün kodları, ihtiyaç olan her şey var. Hatta logo tasarım programı da vardı. Bakalım, evet. Logo editörü de var. Buralardan faydalanılarak bu ürün daha da geliştirilebilir. Şimdi bunu bir sahada test edelim. Lehime geçmeden önce son olarak şundan bahsetmem gerekiyor. Evet, burası. 12 voltla 17 watt güç üretiyormuş bizim havyamız. Üzerinde zaten 17-65 watt yazıyordu. 24 voltta da 65 wattlık güç üretiyormuş. Benim adaptörüm 19 volt olduğu için şu an 40 wattta çalışacağım ben. 15 saniyede 30 dereceden 300 dereceye geliyormuş. Gayet bir havya için bence gayet yeterli, hızlı bir süre. Daha hızlı, daha yüksek performans isteyenler de 24 voltluk adaptör kullanırlarsa bu işi çözerler. Bu laptop adaptörleri için ayarlanabilen adaptörler var. Eğer ondan kullanılırsa, yine örnek bir link ben açıklamalara koyarım. Yine onlardan kullanılırsa bir tık daha yüksek performans alınabilir. Buradaki kitapçıkta, yanında gelen kitapçıkta bu firmanın firmware'ları nasıl yükleniyor, nereden yükleniyor, logo nasıl değiştiriliyor gibi ya da bununla uyumlu diğer havya uçlarında söylüyor. İşte düz olanları var, tornavida tipi denilen uçlardan da var. Bunları gösteriyor. Şimdi havyayı bir kullanıp er meydanında görelim. Havyamız ısınırken zaten birkaç saniye içerisinde hazır olacak. Ben size şu aleti göstermek istiyorum. Buna benzer 3. el çeşit 3. el kullandım arkadaşlar daha önce. Hepsinin bir takım eksiklikleri vardı. Kimisinin işte 2 tane krokodili vardı. Bazen 2 tanesiyle kartı tutuyoruz. Bir yerden bir kablo, bir yerden havyanın gelmesi gerekiyor. Bir yere ışık bağlamam gerekiyor. İşte göremiyoruz. Hemen buraya bir led takma ihtiyacı gerekiyor. Olmuyor. Yine üfleme ihtiyacı oluyor bazen. İşte buradaki kötü dumanı çekip arkaya bir yere atması gerekiyor. Bunların hepsinin birleştiği en son böyle bir şey buldum. Bir süredir de kullanıyorum. Gerçekten çok memnun kaldım. Size de tavsiye ederim. Şimdi devre kartımı buraya koydum. 0603 paket bazı dirençler var elimde. Bunu da daha önce videosunu çektiğim bir tane kart var. Onun da linkini bulabilirsiniz aşağıda. Buralara şimdi bizim havyamızla lehimleyeceğiz. Hemen başlayalım.
Diyelim ki şu şekilde geniş bir yüzeye lehim yapmamız gerekiyor. Tabi bu kadar, yani bu SD kartın üst tarafı, aslında böyle bir yere lehim yapmak çok ihtiyaç duyacağımız bir şey değil ama burada göstermek istediğim şey, geniş bir yüzeye lehim yapıyorsak burası çok çabuk soğuduğu için kalitesiz, gücü düşük bir havya ya da ısı kontrolünü iyi sağlayamayan bir havya buraya lehim yapmakta çok zorlanacaktır. Şimdi bizim TS100'ümüzü burada bir test edelim bakalım. Burada nasıl işe yarayacak. İlk önce her iki yüzeyi birden ısıtıyorum. Biraz havya veriyorum, ısı yalıtımı hızlansın diye lehim veriyorum. Gördüğünüz gibi burayı ısıtmakta bizim TS100 hiç zorlanmadı. Gayet hızlı bir şekilde o geniş yüzeyi ısıtarak lehimlenmesini sağladı. Üçüncü elimiz de burada yine bize yardımcı oldu kabloyu tutmada vesairede. Gayet doğru bir şekilde, kaliteli bir şekilde lehimlememiz gerçekleşti. Yani bir havyanın güçlü ya da güçsüz olmadığını genellikle böyle bir test yaparak anlayabiliriz. Geniş bir yüzeyi, bundan daha geniş bir yüzeyde bile test edebiliriz. Şimdi son olarak toparlamak gerekirse bu havyanın hep güzel özelliklerinden bahsettik. Bu havyanın hiçbir kötü yanı yok derseniz birkaç şey sayabilirim. Birincisi, en çok beni rahatsız eden şey, bu kablo buraya bu şekilde takılıyor. Tabi bu adaptörler de biraz sert oturuyor buraya. Ben lehim yaparken bunu herhangi bir şekilde çevirdiğim zaman hep bu kablo beni bir rahatsız ediyor. Ben bu tip şeylere biraz da takıntılıyım. Yani sevmiyorum. Silikon yumuşak kablo olması lazım bir havyada. Tabi burada adaptör seçimini de bize bıraktıkları için böyle bir özellik koymamışlar. Belki ben kendim ekleyebilirim. Bir silikon dronlarda kullandığımız kablolardan bir uzatma kablosu, ek kablo yapılabilir. Yapıp ekleyebilirim. Belki o zaman daha rahat ederim. İkincisi, havyayı tuttuğumuz yerle ısınan yer arasında bir tampon yok. Normal bizim klasik havyalarımızda orada bir çıkıntı olur. Bir eli kaydırmaz bir şey olur. Bunda öyle bir şey de yok. Bu iki konu benim hoşlanmadığım, bu havyada hoşlanmadığım konulardan. Onun dışında bir de şöyle bir şey verseler yanında çok faydalı olurdu. Ama onun yerine yani sıradan kullandığımız herhangi bir şeyi de tutacak olarak kullanabiliriz. Çünkü bu küçük bir havya zaten. Bu şekilde bir cımbızın üzerine bile koysak bizi korur. Ama şöyle bir şey de verseler yanında şık olurmuş. Bu üç husus dışında havyayı eleştirebileceğim çok fazla bir şey yok. Tam bir performans fiyat ürünü. Masamızın üzerinde çok az yer kaplıyor. Hızlı bir şekilde ısınıyor. Enerji tasarrufu sağlamak için ne kadar süredir kullanılmadığını hesaplayabiliyor. Geliştirilebilir, açık kaynak. Kendi logomuzu koyabiliriz. Kendi kodlarımızı yazabiliriz. Ben bu tip ürünleri seviyorum. Bunun dışında sizin de kullanıp memnun kaldığınız lehim ekipmanları ya da havya varsa bunları da linkleriyle beraber yorumlar kısmında paylaşırsanız bizler de faydalanmış oluruz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.